Mogan ve Eymir Gölleri ve havzalarının araştırması ekolojik izleme programı ilk defa 1997 yılında başladı. Yani yaklaşık 20 yıldır biz Mogan ve Eymir Göllerini ve göllerin havzası, yani göllere su taşıyan dereleri ekolojik açıdan araştırıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk ve tek 20 yıldır, önümüzdeki yıl 20. yılını kutlayacağız, devam eden ekolojik izleme araştırmasıdır. Balık aldı. Mogan Gölü'nün çevresinde, Gölbaşı kasabasında artan kentleşme ile birlikte Mogan Gölü'ne, Eymir Gölü'ne bağlayan kanal üzerine, en büyük su girdisi üzerine evsel atık suyu verilmiştir yıllarca ve Eymir Gölü'nün besin tuzları bakımından ötrofikleşmesine ve ekolojik olarak su kalitesinin bozulmasına neden olmuştur. Bu bozulum 1995 yılında yapılan bypass kanalıyla giderilmiştir. Fakat biyolojik bir direnç göstermiştir ekosistem iyileşmeye karşı, bu restorasyon çalışmasına karşı. Bunu gidermek için de biz ötrofik sistemlerde artan, dipten beslenen balıklar olan sazan, kadife gibi balıkları seyreltilmesi işlemini yaptık 2 defa. Bir 98-99 yılında ve bu ekolojik açıdan müthiş bir başarıya dönüştü ve ülkemiz için tek, hatta Akdeniz Havzası için tek örnektir. Daha sonra gelen kuraklıkla bozulum tekrar arttı. İkinci bir biyomanipülasyonu kurak döneminde başlattık ve iyileşmeyi tekrar sağladık. Su berraklığında artış oldu. Göldeki fosfor miktarı son 20 yılın en düşük seviyelerine indi. 1940'larda yapılan bir araştırmada bulunan bitki türleri tekrar gölde büyümeye başladı. Gölün ekolojik ve koruma değeri çok yükseldi. Canlı çeşitliliği arttı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi sadece kendi arazisinde bulunan Eymir Gölü'nü değil, aynı zamanda bir toplumsal sorumluluk olarak da Mogan Gölü'nü de ekolojik olarak düzenli bir şekilde araştırmaktadır. Bugün ekolojik izleme araştırmasının bir örneğini görebilirsiniz. Eymir ve Mogan göllerinde, göllerin içinde ve göllere su taşıyan derelerde bu fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler yapacağız. Su örnekleri alacağız. Sekiyi aldın mı? 62 santim. Tabii biz bu araştırmaları yaparken sadece izleme programının içinde kalmıyoruz. Aynı zamanda gölün geçmişini anlamak için karot örnekleri alıp dip çamuruna bakarak paleoekolojik olarak biriken fosilleri de değerlendirerek geçmişten günümüze nasıl değiştiğini anlamaya da çalıştık. Bu gördüğünüz bir karot örneği. Sedimandan aldık bunu biraz önce ve burada 225 yıllık bir sedimanı görüyorsunuz. Burası 1970'lerden günümüze kadar olan dönemi yansıtıyor ki bu da Gölbaşı kasabasının büyüdüğü ve evsel atık sularının, arıtılmamış sularını Eymir'e verdiği döneme karşılık geliyor. Gölleri izleyebiliriz güncel örnekler olarak ama geçmişini bilmek her zaman bize gelecekle ilgili daha iyi öngörüde bulunmamızı sağlar. Yüksek çözünürlüklü izleme istasyonundayız biz şu an. 15 günlük izleme programları her zaman bize yeteri kadar veri sıklığı sağlayamayabilir. Ama şimdi dünyanın ulaştığı en önemli izleme sistemleri ise bu otomatik izleme sistemleri. Gölün ekolojik dinamiklerinin nasıl değiştiğini ve çevresel değişkenlere nasıl tepki verdiğini anlayabiliyoruz ve daha iyi yönetim planı hazırlamak için bize done sağlamış oluyor, veri sağlamış oluyor. Özellikle iklim değişiminin yarattığı aşırı ısı dalgaları veya sel baskınları gibi uç olayların göl ekosisteminde yarattığı etkileri anlayabilmek için çözünürlüğü yüksek veriye ihtiyacımız var. Sonda da bu veriyi sağlamış oluyor bize.
15 günde bir Eymir ve Mogan arazilerimizden aldığımız örnekleri laboratuvara getirip burada detaylı analizlerini yapıyoruz. İncelediğimiz örneklerden binlerce data elde ediyoruz ve bu dataların istatistiksel analizleri sonucu elde ettiğimiz çıktıları hem akademik çevreyle hem de toplumla paylaşıyoruz. Yaklaşık 10 araştırmacı ODTÜ Limnoloji Laboratuvarı'nda Eymir ve Mogan göllerini yakından takip ediyoruz. Bizler biliyoruz ki Eymir ve Mogan gölleri Ankara ekosistemi için, Ankaralılar için çok önemli ve yaptığımız her çalışmayı bunun sorumluluğunu hissederek yapıyoruz.